projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle Pino masa lambası projesi yapacağız. Masa lambamızda düğmesine bastığımız zaman her seferinde farklı renkte bir led yanacak. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım ve kodlamaya başlayalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartımız elimizde. 3 adet kırmızı, sarı, yeşil renkte ledimiz var. 1 adet buton modülümüz var. Bağlantı kabloları ve Pino kontrol kartını bilgisayara bağlayacağım USB kablom var. Projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırırken kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam da yanımda. İlk olarak ledlerimin bağlantısını yaparak işe başlamak istiyorum. Led modüllerimin üzerinde mor renkli etiket bulunuyor. Pino kontrol kartındaki mor renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Kırmızı ledimi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yaparak başlıyorum. Bağlantı kablomu aldım. Bir ucunu ledime, diğer ucunu Pino kontrol karta takıyorum. Ben 1 numaralı kapıdan başlamak istedim. Şimdi hemen bir bağlantı kablosu daha aldım. Sarı ledimi de 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Kodlarken daha kolay olur benim için sırasıyla olması. Yeşil ledimi aldım son olarak. Onu da 3 numaralı kapıya taktım. Buton modülümün modül kartı üzerinde de mor renkli bir etiket var. Onu da kalan mor renkli kapılardan birine bağlamam lazım. 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan birini seçeceğim. 4 numaralı kapıya bağlayalım. Hemen bağlantımı şöyle hızlıca yaptım. Pino ile bağlantı yapmak bu kadar kolay. Şimdi hemen USB kablomu alıyorum. Ve bilgisayarla Pino kontrol kartımı bağlayacağım birbirine. USB'nin küçük ucunu Pino kontrol karta bağladım. Diğer tarafını ise bilgisayardaki USB girişine bağladım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Ve program üzerinde bazı ayarlamalar yapmam gerekiyor. Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala indirmediyseniz benimle beraber adımları takip ederek indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne geldim. Uzantıları yönet diyorum. Küçük bir pencere açıldı. Pencerede arama kısmına Pino yazıyorum. Pino eklentisini indir dedim. Kurulmuş kısmına geldiğinizde Pino'nun indirildiğini hemen görebilirsiniz. Çarpıya basarak çıkış yaptım. Robotlar sekmesinde artık Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar sekmesinden, uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano seçili. Devam ediyorum. Bağlam menüsündeyim ve seri portumu bağlayacağım. COM6 değeri çıkmış benim bilgisayarımda. Size bu farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler alabilirsiniz. Hatta bazen aynı anda birden fazla COM değeri çıkıyor. Pino kartınızı bilgisayara bağladığınız USB portunun adıyla alakalı bu. Doğru COM'u bulup seçim yapmanız lazım. Seri port bağlandı yazısı geldi yukarıya. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlantım yapılmış demek ki. Son olarak tekrar bağlam menüsüne geldim. Aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartıyla M-Block yazılımının haberleşmesini sağlıyor. Kontrol kartımız içerisinde daha öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları siliyor. Yani Pino kartımızı sıfırlıyor. Siz programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlamalardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat butonuna tıklıyorum ve kapatıyorum. Kodlarımı yazmaya geçmeden önce, yani algoritmasını kurup projenin kodlarını tamamen yazmadan önce ben modüllerimi teker teker bir denemek istiyorum. İlk olarak buton modülümden başlayayım. Buton modülümün 2 durumu vardı. Bastığımda farklı bir değer, basmadığımda farklı bir değer veriyordu. Ama hangi değerleri veriyordu? Hatırlıyor muyuz? Eminim hatırlıyorsunuzdur ama yine de bir test edelim. Robotlar sekmesindeyim. Buton oku kodunu aldım. İlk olarak yapmam gereken şey neydi? Tabii ki kapı seçimini doğru yapmak. 4 numaralı kapı da benim butonum. Buradan gelip 4 numaralı kapıyı seçiyorum. Görünüm sekmesine geldim. Kukla üzerinden bir okuma yapayım. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine yerleştirdim. Sürekli olarak anlık dönütler versin bana. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarlayı da aldım. Ve
Üzerine çift tıklayarak çalıştırıyorum. Şu an butona basmadığım için 0 değerini okuyor. Bastığımda 1, bıraktığımda 0. Evet, butonum doğru bir şekilde çalışıyor. Durduralım. Kodları sildik. Şimdi ledlerimi yakıp söndürmek istiyorum. Robotlar sekmesine geldim. LED durumunu değiştir kodunu alıyorum. 3 ledim olduğu için 3 kere aldım bu kodu. Alt alta yapıştırdım. Hepsini aynı anda yakalım. 1 numaralı kapıdaki ledim yansın. 2 numaralı kapıdaki sarı ledim yansın. Sonra 3 numaralı kapıdaki yeşil ledim yansın. Çift tıkladım. Şöyle gösterecek olursam 3 ledim de yanıyor. Şimdi 3 ledimi de söndürebilmek için ne yapacağım? Düşük olarak değiştireceğim buradaki ayarını ve üzerine çift tıklayacağım. Evet, ledlerimi söndürdüm. Harika. Bu led kodlarını da silelim. Sıfırlansın her şey. Algoritmasını kurmaya başlayalım projemiz. Şimdi projemizde şunu istiyoruz. Ben butona bastığım zaman ledlerim yanacak. Ama öyle hepsi aynı anda değil. Farklı bir şekilde butondan gelen değer 1 olduğunda program benim için aklından bir sayı tutacak. İşte bu gelen sayı 1 ise kırmızı ledim yanacak, diğer ledlerim yanmayacak. 2 ise sarı ledim yanacak, diğer ledlerim yanmayacak. 3 ise yeşil ledim yanacak ve diğer ledlerim yanmayacak. 4 ise 3 aynı anda yanacak. 0 ise da 3 aynı anda sönecek. Lambam kapanmış olacak. Şimdi bunun kodlarını yazmaya başlayabiliriz. Aklından sayı tutmasını sağlayacağım bu projede. Mblok programının bir değişken oluşturacağım. Bu nedenle dikkatli bir şekilde adımları takip etmeniz gerekiyor. İlk olarak veri blok kısmından bir değişken oluşturarak işe başlayalım. Değişken ismini soruyor bize. Renk diyelim. Atadığı değer ona göre bir renkte led yanacağı için renk olarak ismi verdim. Siz istediğiniz değişken ismini kullanabilirsiniz. Kendi isminizi bile yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi şuradaki renk değişkenini aldım. Birazdan bunu kullanacağım. Robotlar sekmesine geldim. Buton oku kodunu aldım. Butondan gelen değerim, öncelikle tabii ki kapı tercihini yapmam lazım. 4. Butondan gelen değerim, eğer butondan gelen değerim 1 ise işleme başlıyorum. Yani butona basmışım demektir. İşleme başlayabilirim. Kontrol sekmesindeyim. Eğer ise kodunu aldım. Eğer butondan gelen değer 1'e eşitse, şöyle şurayı bir küçültelim. Biraz da artıdan büyütelim. Daha net görebiliriz. Butondan gelen değer 1 ise veri blok kısmına geliyorum. Renk 0 olsun kodunu alıyorum. Renk 0 olmasın. Rastgele bir sayı tutsun bilgisayar benim için. İşlemler kısmından 1 ile 10 arasında sayı tut kodunu alıyorum. 0 ile 4 arasında sayı tutsun. Çünkü 4 durum saydım az önce. Bu tuttuğu sayıya göre benim farklı bir ledim yansın. Eğer tutulan sayı 1 ise kırmızı ledim, 2 ise sarı ledim, 3 ise yeşil ledim, 4 ise 3 ledim de aynı anda yansın ve 0 ise ledlerimin 3'ü de kapansın. Algoritmam bu şekildeydi. Kodlamaya devam ediyorum. Kontrol sekmesindeyim. Tekrar bir eğer ise kodu aldım. İşlemlere geldim. Eşittir operatörünü aldım. Eğer renk değişkeni rastgele sayılar arasından bir sayısını tuttuysa ledlerimden kırmızı ledim yanacak. Geldim, led durumunu değiştir kodumu aldım. Kırmızı ledim birinci kapıda yüksek yapıyorum değerini. Kırmızı ledimi bu şekilde yakıyorum. Ama sarı ve yeşil ledimi de söndürmem lazım aynı zamanda. Geldim, led durumunu değiştir kodlarını aldım. Sarı led ikinci kapıda, durumu düşük. Yeşil led üçüncü kapıda, durumu düşük. Şimdi aynısını diğer durumlar için de yapmaya devam ediyorum. O nedenle kopyasını çıkartarak ilerleyebilirim. Peki renk değişkenim 2 ise bu sefer kırmızı ledimi söndürüyorum. Artık yeşil ledin yanma zamanı geldi. Yüksek yaptım. Yeşil ledim 2 numaralı kapıda. Çok özür dilerim. Sarı ledim 2 numaralı kapıda. Sarı ledimi yakacağım. Yeşil ledim de hala
yanmıyor. Kopyasını çıkartıyorum. Eğer renk değişkenim 3 ise bu sefer de yeşil ledimi yakacağım. Bu nedenle sarı ledimi söndürdüm. Yeşil ledim 3 numaralı kapıda. Burayı hemen yüksek yaptım. Size böyle ilk aşamada gözünüzü korkutabilir ama gerçekten bulmaca çözmek gibi ilerliyor. Hızlı hızlı ilerleyebiliyoruz o nedenle. Kopyasını çıkarttım. Aşağı indim. 4 ise eğer renk değişkeni bu sefer 3 ledim de yansın. Eğer butona hiç basmadıysam ya da 0 sayısı denk geldiyse bu sefer de 3 ledim sönecek. Renk değişkeni 0 ise 3 ledim düşük, düşük, düşük. Bu işlemleri sürekli olarak kontrol etmemiz gerektiği için kontrol sekmesinden sürekli kodunu da alıp en dışa ekliyorum. Şöyle bir olay ekleyelim. Yeşil bayrak olayını ekledik. Şurayı da bir büyütelim. Yeşil bayrağa bastım. Şu an butona basmadım. Renk değişkenim 0'da. Butona bastım. 2 oldu. Sadece sarı ledim yanıyor. Bir daha bastım. Yine 2 geldi. Bu arada üst üste aynı sayılar denk gelebilir. Rastgele tutuyor sonuçta. Bir daha bastım. 3 değişkendeki sayı. O yüzden yeşil yandı. Bir daha basıyorum. 2 sarı. 0 oldu. 3'ü de söndü. 3 oldu. Yeşil yanıyor. Evet, 1 geldi. Kırmızı. 4 geldiğinde de 3'ü aynı anda yanıyor. Bu şekilde kodlamayı yapmış oldum. Şimdi programı sıfırdan çalıştırdığımızda da bir renk değerinin 0 olmasını istersek eğer, çünkü çalıştırdık şuradaki renk değişkeni artıyor, değişiyor. Şöyle yeşil bayrağa bastığımda da bir 0 olsun. Garantiye alalım. Evet. Farklı algoritmalarla ledlerim yanıyor. Durdurdum kodlarımı. Şimdi Pino kontrol kartına yükleme yapabilirim. Robotlar sekmesindeyim. Pino program kodunu aldım. Sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle dedim. Kodlarım yüklenirken ben de şöyle pil şapkamı pilime takayım. Güç girişinden pilimi bağlıyorum. Yükleme bittiğinde artık pilimden güç alacağım. USB kabloyu çıkarabileceğim. Yükleme bitti. Uyarısı geldi. Kapattım. Ve USB kablodan çıkardım. Şimdi hemen şöyle tasarımımı getirmek istiyorum. Şöyle bir tasarım yaptım. Tamamen şu alt kısmı ahşap plakalardan, şu gövdesi renkli dil çubuklarından, şu üst kısmını da kartonlarla yaptım. Krapon kağıtlarıyla süsledim. Pomponlarla, guaj boyalarla süslemesini yaptım. Siz istediğiniz gibi bir tasarım yapabilirsiniz. Şimdi silikon tabancası da alarak ledlerimi kenarlara sabitleyeceğim. Şöyle hatta çıkartayım ledlerimi. Zaten sırasını hatırlıyorum. Bağlantı da kolay olduğu için. Şöyle ledlerimi çıkardım. Silikon sıkıyorum biraz. Şöyle şuraya yeşil ledimi hemen arka kısmına sarı ledimi diğer tarafa da kırmızı ledimi yapıştıracağım. Şöyle ledleri daha yukarıya da sabitleyebilirsiniz. Ben daha kolay görelim diye aşağıya bir yere sabitledim.
Yoksa yukarıya yapıştırırsanız daha güzel görünebilir. Butonu da şöyle şuraya yapıştırırsam bence güzel olabilir. Önce bir şu bağlantıları yapalım. Tekrar kablolarımı aynı sırasıyla takıyorum. Şu tarafa butonu yapıştırayım. Şöyle aşağıya bir yere. Pino kontrol kartımın on-off kısmını on kısmına getirdim. Evet, şimdi butona hiç basmadığım için hiçbir ledim yanmıyor. Butona basıyorum. Kırmızı ledim yandı. Bir daha bastım. Şöyle çevireyim. Yeşil ledim yanıyor. Bir daha basalım. 3 ledim aynı anda yanıyor. Bir daha bastım. Yine 3 ledim aynı anda yanıyor. Sadece kırmızı. Evet, bütün ledlerimi söndürebildim. Kırmızı. Sadece sarı yanıyor. Her bastığımda farklı bir ledim yanıyor. Şu an ortamda oldukça aydınlık olduğu için çok detaylı görememiş olabilirsiniz. Şöyle olabildiğince göstermeye çalıştım. Ama böyle her seferinde farklı sürpriz bir ledin yandığı bir masa lambası yapmış oldum. Hatta birkaç kere bastığımda da sıfırı bulduğu için kapatabiliyorum da masa lambamı. Bu şekilde bir tasarım proje yapmış oldum. Sizler de benzer bir tasarımla bu projeyi hayata geçirebilirsiniz. Kendi tasarımınızı oluşturduktan sonra videosunu çekip sosyal medya adreslerimizden bize ulaştırırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin şimdiden.